Yemek şablonumdan videomu izleyen herkese merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadı asla unutulmayan Balkanlara ait hakiki dızmana böreği yaptım. Yapımı çok kolay görünebilir fakat tadı diğer böreklerden epeyce farklı. Hiç değiştirmeden tarifin bir aynısını sizlerle paylaşacağım. Püf noktaları olacak. Haydi mutfağa beraber girelim. Malzemeleri sayalım önce. 6 su bardağı dolusu un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, bardak ölçüm 200 mg, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 paket kuru maya, içine yağlı peynir. Tadına tat katan sosu için 1 su bardağı cıvık yoğurt, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı dolusu kaymak. Önce kuru malzemeleri katıp karıştıralım. Sonra diğerlerini suyu azar azar ilave edelim kıvamı kaçırmamak adına. Hem sütle hem de yoğurtla yapılıyor hamuru. Ben sütle yapmak istedim. Kepçeyle biraz karıştırdıktan sonra iyi bir kıvam alıncaya kadar yoğuracağım. Yoğurtla yapmak isterseniz sulu yerinden 1 bardak katın. İçine bundan başka malzeme eklemeyin. Olması gereken malzemeler bunlar. Şöyle ele yapışmayan bir kıvam olacak. Mayalanmaya bırakacağım. Bu arada hemen üzerine dökeceğim sosunu hazırlayacağım. 2 yumurta, yoğurt ve kesinlikle 2 tepeleme kaşık kaymak olacak. Dünden bugüne gelen tarifin kendinde ısrarla kaymak kullanılır. Kaymak yoksa 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya 1 kutu sıvı krema kullanılabilir. İlla market kaymağı olacak diye bir şart yok. Kendi kaynattığınız sütün üzerinde oluşan kaymak da olur. Veya yoğurt kaymağı. Kendimizi zora sokmadan evdeki imkanlarla da yapabiliriz. Bu arada mayalanan hamurumu toparlayıp 5 eşit parçaya bölüp beze yapmıştım. Kameram çekmemiş. Hepinizden özür diliyorum. Altına üstüne hafif un serpip oklava ile dikdörtgen olacak şekilde açalım. Sararken düzgün olması için düzeltmeler yapalım. Peynir yarıdan fazlasını döküp dağıtacağız. Peynir mutlaka yağlı peynir olsun. Böyle hatırlı bir böreğe yağlı ve kaliteli peynir yakışır.
Sonra çok sıkmadan yuvarlayıp yapıştıralım. Sonra her birini 3 parmak kalınlığında keseceğiz. Tepsinin dibine yağlı kağıt yapıştırdım. Sosundan dolayı dibine yapışabiliyor. Kağıt yoksa siz dibini bolca yağlayın. Hamurun bitişme yeri tepsinin kenarlarına gelecek şekilde koyalım ki açılmalar olmasın. Tepsi ölçüm 30 santim. Yani 6 bardak unu 5 eşit bezeye bölüp her bir bezeden 7-8 parça kesince bu tepsi tam doldu. Ne eksik kaldı ne de fazla geldi. Bu işlem bittikten sonra her birini elimizle biraz bastırarak boşluk kalan yerleri dolu dolu yapacağız. Buradaki maksat sosu döktüğümüzde tamamen hamurun üzerinde kalması, ara boşluklara dökülmemesi için. Üzerini örtüp tepsi mayası yapacağız. Sonrasında hazırladığım sosu her yerini görecek şekilde döküp dağıtacağım.
Biraz da sağ sol yaparak. Önceden ısıttığım 180 derece fırının alt katı yakın kısmına koyacağım. Ortaya koymayın. Sosundan dolayı altı biraz ağır pişen bir börek. Zaten altı çok da kızaran bir börek olmayacak ama çiğ de kalmayacak. İçiniz rahat olsun. Benim fırınımda 55 dakika sürede pişti. Çok fazla kızarmasını beklemeyin. Hafiften beyaz gibi kalacak zaten. Fırından çıktı böreğim. Kokusu bile çok farklı, türlü türlü. Mutlaka yapın derim. Üstüne bez örtüp 10 dakika demlendirelim, daha yumuşak olur. Kenarlarını çevirelim ki çıkması kolay olsun. Pamuk gibi yumuşacık dokusu var. Dediğim gibi altı çok kızaran bir börek değil. Sosu dibine indiği için poğaça gibi kızarık olmaz. Kesinlikle hamur veya çiğ kalan yeri yok. İçiniz rahat etsin diye birkaç tane yakından göstermek istedim size. İnşallah aradığınız bir tarif olmuştur. Kanalımda çok farklı tariflerim mevcut, bakmak isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.